Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber puzzle patik yapacağız. 2 şiş örgüyle haroşa örgü kullanacağız. Patiğimiz bu şekilde, böyle bir tane 5 kutucuktan oluşan, bir tane de 3 kutucuk olacak. Bakın 1 2, bir tane daha öreceğim şimdi. 3 olacak ve bunların birleşimiyle bir patik yapacağız. Şimdi patiğimizi 20 ilmek olarak başladım. 38 numara ayağı olanlar rahat giyebilir bu patiği. 39-40 içinde 3, evet 2 ya da 3 ilmek artırdığınızda büyütmüş olursunuz. Ölçüsü bu şekilde. Kare olmasına özen gösterdim. Yani şuradaki sıra sayımız buranın uzunluğuna denk gelene kadar öreceğiz. Burada birkaç ilmek artırırsanız ona göre, buranın ölçüsüne göre boyunu da uzatacaksınız tabii ki. Burada haroşayı şöyle sayacak olursam sıra olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 diş haroşa örmüşüm. Patiklik ip kullandım, Nako Bombo'nun. Burası arka tarafı, ip geçişimizin belirgin olduğu yer arka taraf olacak. Şiş olarak da 3 numara şiş kullandım. Şimdi haroşa olarak her iki taraftan da ben düz olarak örüyorum. Şimdi ip değişimini ön yüzden yapacağız. Bakın burası arka taraf, burası ön taraf. Ön taraftayken ipimi şöyle, ilk ilmeğimi de örüyorum renk geçişi olduğu için. Ve sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sıramı tamamladım. Bakın kenarlar bu şekilde tırtıklı bir görünüm alacak. İpimizi şöyle kenardan geçirdiğimiz zaman arka tarafa hep bu şekilde geçireceğiz ki dikişimiz ona göre çok güzel olacak. Böyle çıkıntılı, ayağınızı rahatsız edecek bir dikiş olmayacak. Bu sırada da yine tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben haroşayı her iki taraftan da düz olarak örüyorum. Siz ters örmek daha kolayınıza geliyorsa her iki taraftan ters örerek de haroşayı elde edebilirsiniz. Sıramı tamamladım. Bakın ipi hep kenardan arkaya geçireceğiz. Şöyle ilmeğin arasından geçirmiyoruz. Buraya dikkat edelim. İpimizi hep kenardan geçiriyoruz. Dikişlerimi göstereceğim. Bakın bu kısımlar, burası beraber ördüğüm sanırım ama şu kısımlar dikişli olan kısımlar. Bakın burada dikiş var. Hiçbir dikiş izi göremiyorsunuz ve kabarıklık da iç kısmında da olmayacak. Böyle bakın, iç kısmı da gayet düzgün diktiğimiz yerlerde. Bu kısımlar hep dikiş. Şimdi bu kutucuğumu da tamamlayacağım. 19 diş haroşa yapacağım ve
patiğimizi dikmeye başlayacağız. Öreceğim parçamı tamamladım. Burası 3 dilim, burası da 5 dilim. Patiğimin burası arka tarafı, yani iç kısmı olacak. Bakın şuradaki ipime iğneyi taktım. Şimdi buradan buraya kadar dikeceğiz. Dikişimizi nasıl yapacağız? Şöyle ters burası ama düzden dikiyorum ben. Bakın ilk tırtık görünen ve şuradan geçtim. Şöyle biraz daha yakın olsun. Bakın bir buradan, bir buradan. Bir sağdan, şöyle bakıyorum, sıradakinden bir soldan, bakın şöyle birleştiği zaman sanki beraber örülmüş gibi olacak. Arka taraftan da yine aynı şekilde düzgün bir görüntü olacak. Şimdi buradan başladık. Yani şu 3 parçalı örgümüzün bitimine kadar dikelim. Burada bu kısmı diktim. İpimi nasıl sakladığımı da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bakın, şuradan geçirdim. Sonra şu kısmı atlıyoruz. Hemen buradaki ilmekten geçiriyorum. Burada da yine şuraya geçiyorum. Böyle birkaç sefer git gel yaparsanız ipin çıkma olasılığı daha düşük olur. Ve bakın, ipi de göremeyeceğiz. Dikişimiz de bu şekilde, ön tarafta da bu şekilde oldu. Şimdi hangi parçayı dikeceğiz? Şöyle çeviriyorum. 5 dilimli parçamız burada. Şimdi şurada bir ipim var. Bu ipi iğneme takacağım. Buradaki kareyi bu karenin üzerine yatırıyorum, bakın. Şurası, kareyi ikiye bölmüş oluyoruz. Üçgen görünecek. Ve şuradaki iple bu kısmı ve bu kısmı dikeceğim. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bu kare ile bu kare, yani aynı renkteki kareleri üst üste getirirken turkuaz rengimizde böyle üçgen şeklini alıyor, bakın. Ve şuradaki ipimle buradan köşeyi dönüyorum buraya kadar. Şu ipimizin olduğu yere kadar. Yani iki kenarı da dikeceğiz. Patiğimizi dikmeye devam ediyoruz. Şu kısmı katlayarak şurayı ve şu kısmı diktik. Şekli bu şekilde oldu. Şimdi bakın, bu üçlü olan bölüm. Şöyle katlıyorum. Yani iki üçgen yeşil karşı karşıya gelecek. İpim burada. Buraya kadar yine
dikişimizi yapıyoruz. Şu kısmı dikmeyeceğiz. Burası açık kalacak. Şimdi bu kısmı da ben dikerek devam ediyorum ve daha sonra beraber devam edeceğiz. Buradan buraya kadar diktim. Bu kısım şöyle katlı duracak. Yani patiğimizin şu kısmını oluşturacak. Ben burayı da kenarlarından dikerek birleştirdim. İsterseniz böyle dikmeden de bırakabilirsiniz. Şöyle buraya tutturacağım ki kafanız karışmasın. Bu burası demiştik. Şimdi bakın şöyle duruyor patiğimiz. Bu da bunun karşısı. Yani iki tane füme rengini karşılıklı. Şöyle düşünün. Bu kısmı da hemen şuradan tutturalım. Bu ikisi karşılıklı geldiği zaman biz de şu kısmı ve şu kısmı dikerek patiğimizi tamamlamış olacağız. Bakın görüntüsü oluştu patiğimizin. Şöyle açık gösteriyorum. İki tane aynı renk böyle katladık. Bunlar karşılıklı gelecek. Böyle karşılıklı getirdiğimiz zaman da burada da boş iki kenar kaldı. Burada da boş. Bu kenarları karşılıklı dikeceğiz. Benim ipim burada kalmıştı. Buradan devam edeceğim ve buraya kadar dikeceğim. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olacağız. Ve patiğimi dikme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi en son ipimi buradan içeri çekerek temizledim. Kenarlar bu şekilde açıkta kalabilir. Dikebilirsiniz. Burada dikmeye başlarken ben aslında tüm parçalarda uç kısmında ip bırakmıştım dikerim diye, ama tek bir yerde ip kalması yeterli oluyor. Bakın şu uçtan dikmeye başladık. Pardon, şu uçtan. Buradan dikiyoruz. Buradan burayı dikiyoruz. İpimizi burada kesmeden en son şu iki parçayı da birbirine eklediğimizde patiğimiz oluşuyor. Yani tek bir iple buradan şu kısma kadar dikiyoruz ve patiğimiz dikilmiş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız like atarak, yorum yaparak, abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.